Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerden gelen isteklerden birini yerine getirdiğim bir videoyla karşınızdayım. Yorumlarınızda bugünlerde çok popüler olan bir makyaj tekniği yapmamı istediniz. Ben de bu makyaja biraz kendi yorumumu katarak bu videoyu hazırladım. Bahsettiğim bu makyaj tekniğinin adı Boy Beat. Beyoncé'nin makyaj sanatçısı Sergio tarafından yaratılan bu tekniğin özelliğini kendisinden dinleyelim. We like to call this as a boy beat. And all it was is giving the eyes a shape, giving the cheeks a shape. I gave a lot of contour to the sides of the face. You see how much chiseling is happening here? That's on purpose. Boy Beat aslında no make-up look yani yokmuş gibi makyaj tekniğine oldukça yakın, ancak bu makyajda bolca aydınlatma ve konturlama da var. Dediğim gibi ben bu videoda biraz da kendi versiyonumu göstereceğim. İlginizi çektiyse izlemeye devam edin. Makyajıma Mario Badescu yüz sprey ile cildimi hazırlayarak başlıyorum. Primer olarak First Aid Beauty Primer kullanıyorum. Bu oldukça güçlü ve nemlendirme etkili bir krem, yani özellikle kuru ciltler için ideal. Beyoncé'ninki gibi sağlıklı ve parlak bir cilt görünümü elde etmeye çalışacağım. Bunun için Wet n Wild fondöten, Becca Shimmering Skin Perfector ve Smashbox Primerizer kullanıyorum. Bu ürünler cildimin sadece tonunu eşitliyor ve hoş bir parlaklık veriyor ama normal bir fondöten gibi de kapatmıyor, ki zaten istediğim de bu. Gördüğünüz gibi ürünleri elimin arka yüzünde karıştırıp fırçama uyguluyorum ve ardından beauty blenderimle güzelce yediriyorum. Ben bu makyajda çok fazla kapatıcı kullanmayacağım. Yalnızca gözlerimin altına ve yüzümdeki kırmızı noktalarıma Catrice kapatıcı hafifçe uyguluyorum. Aydınlatma işlemi için Hourglass paletin krem aydınlatıcısını parmağımla cildime uyguluyorum. Sırada bu makyajın en önemli işlerimden biri olan konturlama var. Paletimin üzerindeki bronzer tonu Duo Fiber fırçamla alıp elmacık kemiklerimi konturluyorum. Yine aynı tonla alnımın ve çenemin kenarlarını ve boynumu bronzlaştırıyorum. Beyoncé'nin o güneşte bronzlaşmış cilt görünümü içinde bronzerimi elmacık kemiklerimle burnum arasındaki bölgeye de uyguluyorum. Ardından beauty blenderimle paletin üzerindeki bronzer ve allık tonunu karıştırıyorum ve yine yanaklarıma ve biraz da burnuma uyguluyorum. Böylece sanki tüm günümü güneşlenerek geçirmişim gibi bir görünümü oluyor. Uyguladığım krem tonları sabitlemek için Marc Jacobs Loose pudramdan çok az miktarda alıp büyük Duo Fiber fırçamla tüm yüzümün üzerinden geçiyorum.
Sercan'ın dediği gibi güçlü bir kontur etkisi vermek için bu sefer Make Up Forever paletimin üzerindeki bronzer tonu krem bronzerimi uyguladığım yerlere uyguluyorum. Yine aynı paletin üzerindeki aydınlatıcıyla elmacık kemiklerimi de bir kez daha üzerinden geçiyorum. Boybit'in bir diğer özelliği de kaşların özellikle vurgulu ve dolgun olması. Benim kaşlarımın doğal haline yazık ki oldukça zayıf. Bu yüzden NYX'in Micro Brow kalemiyle boşlukları doldurarak yoğun bir görünüm vermeye çalışıyorum. Kaşlarımı sabitlemek ve biraz daha hacim vermek için Maybelline Brow Precise maskarasının blond tonunu kullanıyorum. Normalde benim standart makyajım için bu fazla güçlü bir maskara, ama bu makyajda istediğim yoğun ve gür kaş görünümü için mükemmel bir ürün. Göz makyajımda Balmain Meet Matte Adore paletin üzerindeki Matte Russo ve Matte Bernard far tonlarını karıştırıp tüm göz kapağıma ve alt kirpik çizgime uyguluyorum. Görünümü biraz güçlendirmek için aynı paletin üzerindeki Matte Jones tonunu da yine aynı fırçamla alıp tüm göz kapağım boyunca kullanıyorum. Bu makyajda eyeliner kullanılmıyor, bu yüzden gözlerimi vurgulamak için Rimmel Exaggerate göz kalemin brown tonunu kirpik diplerimde kullanıyorum. Kirpiklerimde maskara olarak Benefit'in Roller Lash maskarasını tercih ediyorum. Görünümü doğal tutmak için ürünü sadece tek sefer uyguluyorum. Maskaramla birlikte makyajım ve videom tamamlanmış oluyor. Umarım biraz kendi yorumumu da kattım. Bu Boybit makyajımı beğenmişsinizdir. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve sosyal medya kanallarımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.